Siz hiç bir hatanızın ağırlığı altında ezilip onu telafi etmek için kendinizi delice bir koşuya kaptırdınız mı? Steven Zweig'in Amok koşusu, bir doktorun pişmanlık ve tutkuyla sürüklendiği, hayatını mahveden sarsıcı bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Bu novella insan ruhunun karanlık dehlizlerinde kaybolan bir adamın çaresiz çırpınışlarını anlatıyor. Bu kısa ama yoğun eser insan ruhunun derinliklerine iniyor. Tutkunun karanlık yüzünü ve deliliğin sınırlarını sorguluyor. Psikolojik gerilim sevenler için bir hazine niteliğinde. Bu videoda Steven Zweig'in hayatını, kitabın onunla olan bağını, felsefesine ve neden hala bu kadar etkileyici olduğunu konuşacağız. Önce bu etkileyici eserin yazarını tanıyalım. Steven Zweig, 28 Kasım 1881'de Avusturya'nın Viyana şehrinde varlıklı bir Yahudi ailede dünyaya geliyor. Babası tekstil fabrikası sahibi, annesi ise bankacı bir aileden. Yani Steven Zweig maddi ve kültürel açıdan zengin bir ortamda büyüyor. Viyana o dönemde Avrupa'nın entelektüel merkezi. Müzik, edebiyat ve sanatla dolu bir şehir. Bu atmosfer Steven Zweig'in dünyaya bakışını şekillendiriyor. Üniversitede felsefe ve edebiyat okuyor. Ama asıl eğitimi Avrupa'yı gezerek Fransızca, İngilizce, İtalyanca gibi dilleri akıcı bir şekilde öğrenerek tamamlanıyor. Bu çok dilli, kozmopolit yaklaşım eserlerine evrensel bir bakış açısı katıyor. Steven Zweig'in kariyeri 1900'lerin başında şiirler ve oyunlarla başlıyor. Ancak 1920'ler ve 1930'larda biyografileriyle ün kazanıyor. Marie Antoinette, Balzac ve Yafturet gibi isimler üzerine yazdığı eserler hala okunuyor. Psikolojik öyküler ise onun gerçek ustalığını gösteriyor. İnsan ruhunun karmaşasını, tutkuları ve çelişkileri inceliyor. Satranç ve Bilinmeyen Bir Kadın Mektubu gibi eserlere bu yeteneğinin kanıtı. Ancak Steven Zweig'in hayatı eserlerindeki dram kadar çalkantılı. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımı, Avrupa'daki siyasi gerilimler onu derinden etkiliyor. 1934'te Nazilerin yükselişiyle Avusturya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Önce İngiltere'ye, sonra ABD'ye ve en son Brezilya'ya sürgüne gidiyor. Bu sürgün yılları yalnızlık ve umutsuzlukla dolu. Eserlerinde de bu ruh halini yansıtıyor. 22 Şubat 1942'de Brezilya'da eşiyle birlikte intihar ediyor. Bu trajik son sanki onun hikayelerindeki karakterlerin kaderini paylaşıyor gibi. Steven Zweig bize insan doğasının kırılganlığını ve derinliğini anlatan bir miras bırakıyor. Ama Koçusu da bu mirasın en yoğun örneklerinden biri. Ama Koçusu 1922'de yayımlanıyor. Steven Zweig'in kariyerinin olgunlaştığı bir dönemde. O yıllarda Avrupa Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışıyor. Sömürgecilik hala güçlü ve Freud'un psikanaliz fikirleri entelektüel dünyayı sarsıyor. Steven Zweig, Freud'un çalışmalarından etkilenmiş bir yazar. Bilinçaltı, bastırılmış duygular ve insan ruhunun çatışmaları onun eserlerinin temel taşları. Kitaptaki ana karakter bir doktor, uzak doğuda sömürge bir adada görev yapan Avrupa'dan kopuk bir adam. Bu izolasyon Steven Zweig'in ilerleyen yıllarda yaşayacağı sürgün duygularını çağrıştırıyor. Nazi tehdidiyle vatanından uzaklaşması, doktorun adalardaki yalnızlığına paralel bir yabancılaşma hissi oluşturuyor. Hikayenin dayandığı amok kavramı Malezya kökenli bir terim. Ani bir delilik haliyle kişinin kontrolsüzce koşup kendini yok etmesi demek. Steven Zweig bu yerel olguyu alıyor ve Avrupa'nın uygar dünyasının psikolojik çöküşleriyle harmanlıyor. Doktorun bir kadına duyduğu saplantı ve bu tutkunun hayatını mahvetmesi. Steven Zweig'in kendi tutkularını, edebiyata, barışa, insanlığa olan bağlılığını ve bunların getirdiği acıyı yansıtıyor olabilir. Steven Zweig'in kişisel hayatı da karmaşık. İlk eşiyle uzun bir evlilik yaşıyor ama sürgün yıllarında ayrılıklar ve duygusal dalgalanmalar oluyor. Kitaptaki gizemli ve gururlu kadın karakter bu ilişkilerin bir yansıması olarak görülebilir. Ayrıca 1920'lerin Avrupa'sında sömürgecilik eleştirileri yükseliyor. Steven Zweig Yahudi kökenli biri olarak ayrımcılığı erken hissediyor ve bu kitapta sömürgeci zihniyeti sorguluyor. Ama koşusu bence sanki Steven Zweig'in kendi içsel amamını savaşın, sürgünün, umutsuzluğun getirdiği kaosu dışa vurduğu bir eser gibi. Gelelim Ama Koşusu'nun felsefesine. Bu novella kısa bir hikaye gibi görünse de insan ruhunun karanlık köşelerini ve tutkunun yıkıcı gücünü sorgulayan bir yapıt. Ana mesaj doktorun gemideki itirafında yatıyor. Amok bir hastalık gibi. İnsan kendini kaybeder, sadece koşar ve yok eder. Bu Freud'un psikanaliz etkisini taşıyor. Bilinçaltındaki dürtülerin, bastırılmış arzuların nasıl kontrolden çıkabileceğini gösteriyor. Kitap bize şunu soruyor: tutku, aşk veya gurur gibi duygular aklımızı ele geçirdiğinde ne olur?
toplum kuralları, vicdan ve ahlak bu dürtüler karşısında ne kadar dayanabilir? Steven Zweig aynı zamanda sömürgecilik üzerinden bir eleştiri sunuyor. Avrupalı doktor uygar rolünde ama tropik adalarda yalnızlık ve çürüme içinde. Bu Avrupa'nın sömürgeci üstünlük yanılsamasını sorguluyor. Kitap bireysel tutkunun ötesine geçiyor. Toplumsal delilikleri de masaya yatırıyor. Felsefi açıdan ama koşusu bize içimizdeki tehlikeyi fark etmemizi söylüyor. Gerçek düşman çoğu zaman dışarıda değil kendi ruhumuzda. Ama koşusu 1922'de yazılmış ama hala capcanlı. Günümüzün hızlı, stresli dünyasında hepimiz zaman zaman bir ama koşusu gibi hissetmiyor muyuz? Sosyal medyada obsesif davranışlar, iş hayatındaki bitmeyen baskılar, mental sağlık krizleri bunlar kitabın ele aldığı tutkunun modern yansımaları. Örneğin günümüzde ani öfke patlamaları, kontrolsüz tepkiler veya takıntılı ilişkiler sıkça görülüyor. Bunlar Steven Zweig'in amok kavramına paralel. Sömürgecilik eleştirisi bugün postkolonyal tartışmalarla hala ilgili. Kitaptaki cinsiyet dinamikleri, ataerkil toplum ve kadınlara yönelik şiddet gibi konuları düşündürüyor. Pandemi gibi dönemlerde yalnızlık ve izolasyon hissi arttı. Steven Zweig'in doktoru gibi hepimiz bir dönem kendi adalarımızda mahsur kaldık. Kitap bize duygularımızı fark etmenin ve yönetmenin önemini hatırlatıyor. Yoksa modern hayatın kaosunda kendi amacımızı yaşayabiliriz. Ama Koçusu'nun edebi gücü kısa ama yoğun anlatımında yatıyor. Yazarın dili akıcı ve gerilimli. Her cümle psikolojik bir katman ekliyor. Çerçeve hikaye tekniği bir gemide geçen anlatı okuyucuyu adeta hikayenin içine çıkıyor. Sanki siz de o karanlık göredeki konuşmayı dinliyorsunuz. Novella formatı etkiyi artırıyor. Gereksiz detaylar olmadan doğrudan konuya odaklanıyor. Steven Zweig psikolojik realizmin ustalarından biri diyebilirim. Freud'un etkisiyle karakterlerin iç monologlarını derinlemesine işliyor. Kitap yüzden fazla dile çevrildi ve çeşitli uyarlamalara ilham oldu. Evrenselliği amok gibi yerel bir kavramı küresel bir metafora dönüştürmesinden geliyor. Her kültürde kontrolsüz duyguların izi vardır. Ama Koçusu'nu iki kez okudum. Bir kez İş Bankası Kültür Yayınları'ndan, bir kez de Can Yayınları'ndan sesli kitap olarak dinledim. Her iki deneyim de farklı bir tat bıraktı. İş Bankası'nın çevirisi yazarın yoğun ve akıcı dilini çok iyi yansıtıyor. Metni okurken doktorun gelirimini hissettim. Can Yayınları'nın sesli versiyonu ise hikayeye teatral bir hava katıyor. Özellikle doktorun itiraf sahnelerinde sanki karşımda konuşuyormuş gibi bir etki oluşturdu. Sesli format gemideki gece atmosferini daha da güçlendirdi. Dalgaların sesi ve sessizlik arasında doktorun çaresizliğini hayal etmek kolaylaştı. Kitabın beni en çok etkileyen yanı insan ruhunun kırılganlığını bu kadar yalın ama derin bir şekilde aktarması. Doktorun çöküşü adım adım işleniyor. Steven Zweig sizi onun zihninin içine hapsediyor. İlk okuduğumda hikayenin gerilme ve trajik sonu beni sarsmıştı. Özellikle doktorun vicdan azabıyla saplantısı arasındaki çatışma. İkinci kez sesi dinlerken yalnızlık konusuna daha çok odaklandım. Doktorun adadaki izolasyonu, gemideki anlatılan gece yürüyüşleri bunlar hepimizin bir şekilde yaşadığı duygular. Mesela modern hayatta hepimiz zaman zaman kendimizi kopuk hissetmiyor muyuz? İç stresi, ilişkilerdeki karmaşa veya pandemi gibi dönemlerdeki yalnızlık bu hikayeyi evrensel kılıyor. Cinsiyet dinamikleri de düşündürücü. Kadın karakterin gururu ve doktorun ona boyun eğişi güç rollerini tersine çeviriyor. Günümüzde ilişkilerde veya toplumsal rollerde bu tür dinamikleri sıkça görüyoruz. Steven Zweig bunu 1920'lerde öngörmüş gibi. Trajik son ise hem hüzünlü hem de düşündürücü. Ölüm tutkudan kurtuluş gibi sunuluyor. Ama bu umutsuz bir kurtuluş. Yazar sanki bize şunu soruyor. Pişmanlıklarımızdan ve tutkularımızdan gerçekten kaçabilir miyiz? Bence kitap farkındalığın önemini vurguluyor. Duygularımızı anlamazsak kendi amacımızı yaşayabiliriz. Her iki okuma da hikayenin farklı katmanlarını görmemi sağladı. İlkinde gerilim ve hikaye akışına kapılmıştım. İkincisinde ise yazarın sömürgecilik eleştirisi ve ahlaki ikilemler üzerine daha çok düşündüm. Kitap her okunuşta yeni bir şeyler sunuyor. Bu da onun zamansızlığını kanıtlıyor. Bence ama koşusu psikolojik derinliği ve evrensel temalarıyla kısa ama yoğun bir deneyim sunuyor. Yazar didaktik olmadan düşündürmeyi başarıyor. Bu da eseri güçlü kılıyor. Bir başka açıdan bakarsak bir insan ruhu analizi. Steven Zweig Avrupa'nın çalkantılı döneminde kendi iç fırtınalarını bu hikayeye yansıtmış. Kitap bize içimizdeki ama o kontrolsüz duyguları, bastırılmış arzuları fark etmemizi söylüyor. Okurken kendi tutkularınızı, pişmanlıklarınızı, yalnızlıklarınızı düşünüyorsunuz. Eğer kitabı okuduysanız yorumlarda paylaşın. Doktorun çöküşü mü sizi etkiledi yoksa kadın karakterin gizemi mi? Hangi tema aklınızda kaldı? Okumadıysanız bir an önce deneyin. Bu kısa hikaye zihninizde uzun süre yankılanacak. İş Bankası'nın veya Can Yan'ın çevirisini öneririm. İkisi de farklı bir tat sunuyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma
Kanala abone olmayı ve zil simgesini tıklamayı unutmayın ki yeni kitap incelemelerinde buluşalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve edebiyatla kalın. Ve duygularınızın farkında olun. Çünkü bazen ruhunuzdaki fırtınalar dışarıdakilerden çok daha tehlikeli olabilir.